Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere supla yapımını anlatacağım. Çıtı pıtı bir model. Sayfamda da daha önce bu su yeşili rengini paylaşmıştım. Nako pırlanta ile ördüm. Supla iplerinden örebilirsiniz aynı modeli. Sadece farkı ben nako pırlanta ile sayılarını farklı yaptım. Daha ince olduğu için supla iplerinden. Bir de böyle nako pırlanta 6742 rengiyle denediğim çok güzel bir model arkadaşlar. Siz de rengarenk bu şekilde örebilirsiniz. Diğer rengini de açık gri ile yine nako pırlanta. Şöyle ip rengini göstermek için 130 ip rengi. Ben yarım kalan ipimle başlayacağım. Tığ numaramda yine 2 numara 1.75 milim tığla örüyorum. Şimdi modelimize başlayacağız. Evet, şimdi şöyle sihirli bir halka yapıyoruz. Tığımı ipimden ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde tutuyorum. 1 2 3 ilk etapta 3 zincir çektim. İkili trabzan yaptım. Bu halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan yapıyoruz. On 12 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen iki zincir çektiğim iki zincir değil de hemen yanındaki trabzan başına kaydırma yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Siz nasıl birleştirme yönteminiz farklı da olabilir. O şekilde de birleştirebilirsiniz. Böyle ortayı sıkıca en son yine çekip arkadan ipimizi gizleriz. Şimdi bu sıra başlarında iki zincir çekiyorum ben. Hemen dibine bir adet battım. Burada her bir trabzan içine çift batarak artırma yapıyoruz. Yani altta 12 ise trabzan, burada 24 olacak. 13 ise 26 trabzan elde etmiş olacağız. İkinci sıramız bu şekilde. Sonuna kadar her trabzan içine 2 trabzan yaparak devam edelim. Çift batıyoruz, çift trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar geldim. Diplerinde batmıyoruz. Hemen 2 zincir çekerek oluşturduğum trabzan başına kaydırma ile birleştirdim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine dibine bir battım. Burada baştaki 2 zincire de bir trabzan sayalım. Yine bu aynı yere çift batıyorum. Arada bir tek, bir çift. Bu sırayı da bir tek, bir çift yaparak devam ediyoruz arttırmalarımıza. Bakın, ilk çektiğim zinciri saymadım. Bir çift yaptım, bir tek yaptım, bir çift yaptım, bir tek, şimdi bir çift. Bu şekilde bu sırayı da yapalım. Bir çift, bir tek. Yine sonuna geldik. Dibine batmadan birleştirdim. 2 zincir çekip yine dibine batarak dördüncü sıramıza başlıyoruz. Burada da 2 tek,
bir çift olacak. 2 tek bir çift. 2 tek ördüm. Şimdi bir çift öreceğim. Eğer eliniz sıkıysa, yani bu aslında ayarlanılabilir. Daha çok böyle topluyorsa orta kendini. Trabzanları biraz uzun uzun ama ilmeğimizi tığda da sıkı tutarak çekelim. Kısa çekersek böyle kendini kasar. Orta kısmı şapkalaşmaya başlar yani. Şimdi bu sırayı da 2 tek bir çift olarak tamamlayalım sonuna kadar. Sonuna geldim. Yine dibindekine batmıyoruz. Şu dibinde gösterdiğim yer şu olacak. Yani buraya battık zaten. Bu dibindeki dediğim yine aynı babetlik tabanlarında örgü tabanlarda yaptığımız birleştirme gibi, babetlerde yaptığımız birleştirme gibi abi. Aynısı olacak. Üst üste binmemesi adına. Bakın bu şekilde gayet yan yana duruyor. Trabzan gibi görüntüsü oluyor. 2 zincir çektik, yine dibine batıyorum. Birleştirirken battığım yere, aynı yere batıyorum tekrar. Bu sırada 5. sıramız oluyor. Alt sırada 2 tek bir çift yapmıştık. Burada da 3 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı da örelim sonuna kadar. Gösteriyorum sadece kaç tek kaç çift olduğunu. Teknik aynı, yine bu sistemde ilerliyoruz. Sonuna kadar örerek devam edelim. Beşinci sıramızın da sonuna geldik. Yine sıra başında trabzana birleştirme yaptım. 2 zincir çektim. Dibine ikili trabzan yaparak 6. sıramıza başlıyoruz. Bu sırada da baştaki zincir, 2 zincirle birlikte 3 4 tek saydım. 5. trabzana çift batıyorum. Bunu şimdi alt sıralarda sürekli bir tek bir çift, 2 tek bir çift, belki yeni başlayanlar için, teknikleri bilmeyenler için de açıklama yapayım. Yani 3 tane, şimdi bu sırada 4 tek trabzan, her trabzan başına tek trabzan yapıyorum. Yani her birine bir adet denk getiriyorum. 4 tek yaptıktan sonra 5.'yi aynı yere 2 trabzan yapıyorum, yani çift. Bu şekilde. Bakın burada çift battım. 1 2 3 4 tek yaptım. Tekrar çift battım. Yine 1 2 3 4 tek yaptım. 5.'ye çift batacağım. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim sonuna kadar. Altıncı sıramızın da sonuna geldik. Burada çift denk geldi. Hemen birleştirmemi yaptım. 2 zincir çekip 7. sıramıza dibine ikili trabzan yaparak başlıyoruz. 7. sıramızda da 6. sıramızda 4 tek bir çifti, 7. sıramızda 5 tek bir çift yapacağız. 5 adet tekli trabzan, 1 adet çift batacağız aynı yere. İkili trabzana çift diyoruz. İlk çiftimizi yaptık. Şimdi 5 tek bir çift yaparak burada da bu sırayı böyle devam ettirelim sonuna kadar. Tekrar bir üst sırada
devam edeceğiz. Yine sıra sonuna geldim. Şöyle başına kaydırma yaparak birleştirdim. 2 zincir çektim. Şimdi 8. sıramıza geldik. Bakın şöyle tekrar göstereyim yakından. İlk sıramız 12 tane trabzan. İkinci sıramızda her trabzana çift battım. Üçüncü sıramızda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Dördüncü sıramızda bir iki tek, bir çift, bir iki tek, bir çift. Beşinci sıramızda bir iki üç tek, bir çift, bir iki üç tek, bir çift. Altıncı sıramızda 1 2 3 4 tek, bir çift. Bu şekilde ilerledik. 7. sıramızda 1 2 3 4 5 tek, bir çift şeklinde ilerledik. Şimdi 8. sıramızda da 6 tek, bir çift yaparak devam edeceğiz. 10. sıraya kadar bu şekilde öreceğiz. 4 5 6. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tek ördüm. Şimdi 7.'ye çift ördüm. Altı tek öreceğim. Yine tekrar 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. 1 2 3 4 5 6. 7.'ye çift batıyorum. Aynı yere 2 adet ikili trabzan. Bu sırayı da sonuna kadar 6 tek, bir çift şeklinde örmeye devam edelim. Evet, şimdi son 8. sıramızın da 6 tek, bir çift yaptığımız sıramızın da sonuna geldik. Burada birleştirip 2 zincirle dibine batarak ikili trabzan yaptık. Bu sırada da 7 tek, bir çift. 9. sıramız da bu şekilde olacak. Son 10. sıramız kalıyor. Toplam 10 sıra trabzandan oluşturdum. Sayılarını ben suplanın. 7 tane tekli trabzan, 2 4 7 8.'ye çiftli trabzan yapıyorum. Aralarda 7 tek, bir çift. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Sonuna kadar devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 tek, buradakini çift battım. Buradaki çift, bundan sonra 7 tek, tekrar bir çift olana kadar sonuna gelelim. Devam edeceğiz. Yine sonuna geldim. 9. sıramızın da birleştirerek iki zincir çekiyorum. Son 10 sıramız trabzanlı olan orta kısmında 10. sıramızı yapacağız ve sonra kenardaki örneğine, modeline geçeceğiz. Yine dibine battım. Sonuncu 10. sırada da arkadaşlar ben 5 tek, bir çift yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. 5 tek, bir çift yapmamın nedeni de burada kaydırma yapacağım ben şu orta kısmında. Bu kenar, en son trabzan sırası daha böyle hani toplamasın, hani o şapkalaşma diyoruz ya, o kasmasın diye ben buradaki artırmaları, çift batmaları birkaç tane daha fazla yapmak için bu son sırada 10. sıra trabzanda 5 tek, bir çift batacağım. Yani 7 tekten 5 teke burada yapıyorum, düşürdüm. Çünkü sıralamasını daha önce yaptığımda hani diyeceksiniz niye 7 tek 8 tek bu sefer olsun, ama çok genişledikçe arttırmamızı daha birkaç daha fazla yaparsak daha böyle düz bir görüntü olur. Genişledikçe de toparlıyor orta kısmı kendini. O yüzden de ben burada
çift batımları birkaç tane daha fazla yapmak adına rahat bir görüntü olsun, şu orta trabzan kısmı düz dursun diye 5 tek bir çift yapacağım. Bu sırada komple 5 tane tek yapıyoruz. Takılmayın. Altta 7 tekte bitirdik 9. sırada. Şimdi buraya tekrar ben 5 tek bir çift yaparak sonuna kadar devam edeceğim. Siz de benimle birlikte sona kadar bu şekilde gelelim. Evet, 10. sıramızın sonuna geldik. Birleştirme yaptım. Bir zincir çektim ve 10 sıra trabzanımızı ördük. Burada tam orta kısmını yaptık. Şimdi kaydırma yapacağız. Bir zincir çektim. Şöyle iki dalını, arka iki dalını alarak pardon, çok özür diliyorum arkadaşlar. Burada bir zincir çekip yanındaki trabzan içine normal, yani kaydırmamızı yapıyoruz. Yakından göstereyim. Trabzan başına, her bir trabzan başına, yani arka dalını falan almıyoruz. Şöyle normal trabzan başına batar gibi iki dalını alarak, kamera açısı birazcık neden anlamıyorum, şarjı da aslında tam dolu. Bu şekilde çok sıkı yapmayalım bu kaydırmayı, yani babet kenarlarındaki gibi sıkı olmasın. Böyle rahat rahat, ilmeğimizi rahat bırakarak tığımızda bu şekilde bu sırayı, bu kenarını komple böyle kaydırma yaparak sonuna kadar gelelim. Dediğim gibi bakın, ilmeğimi çok sık tutmuyorum ki çünkü kaydırma, babet ören arkadaşlarım da bilir, kaydırma yaparken çok sık olur. Ne kadar sıkı yaparsak kaydırmayı, babet o kadar toplar kenarları kendini. O şekilde küçültmek için kenarlarında kullandığımız bir teknik. Bunu çok fazla ilmeğimizi tığımızda sıkmadan şöyle rahat rahat kaydırmamızı yapıyoruz. Zaten onu siz elinizle anlarsınız. Şöyle kenarlarını şu şekilde yaptığımızda sık olmasın. Gayet bakın, bu kaydırmayla birlikte de o orta kısmı kendini düzlüyor. Sonuna kadar bu kaydırmayı yapalım. Normal trabzan içine battığımız gibi aynı batıyoruz. Bir sonraki sırayla karıştırdım ben. Arka dalına batalım dediğimde orada kusura bakmayın. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim. Kaydırma yaparak sıra başına kadar örelim. Sonuna kadar kaydırmamızı yaptık. Bu şekilde hemen ilmeğimi burada bırakacağım. Son dibine batmıyoruz. İlmeğimi burada bırakıp önce bir birleştirelim. Birleştirmeyi yaptım. Şu arkasından ilmeğimizi geçireceğiz. Yani ilmeğimi arkaya alacağım ben bu aradan. Onu da şöyle çevirirsek tam bu iki dalı, öndeki kaydırmanın tek dalı duracak bakın.
Bakın öndeki kaydırmanın tek dalı duruyor. Ben bunu, yani tek dalı derken kaydırma olan kısmı, şu zincir kısmı duruyor. Göstereyim burada da daha belirgin. Bakın bu kaydırma kısmı duruyor. Bu modelimizi kurarken arka kısmına ilmeğimizi, tığımızı bu şekilde batırdım. Ben ipimi çekeceğim o arkaya. Burada tekrar göstereyim. Bu birleştirme yapmadım. Tekrar geriye söktüm orayı. Yani kaydırma başına. Şimdi şu ilmeğimi şöyle görüntüde görürsek net. Arkayı çeviriyorum ben. Şöyle iki dalını alıyorum. Baştaki birleştirme başının tam arkasındaki iki dalını alıyorum. Bunu buraya çekmek maksat. Yani iz hiç belli etmemek için arkadaşlar. İpimizi de bulduk. Yani arka tarafa aldım ben ipimi. Tekrar göstereyim. Şöyle de bir zincir çekince tam görüntüsü bu. Arkadan devam edeceğiz. Arka dallarından gideceğimiz için modeli bu önden arkaya birleştirirken ipimi aldım. 1 2 3 4 zincirim size ters görünüyor olabilir. Tekrar çekeyim. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektik. Modelimizin ilk sırasında ilmeğimin başına alıyorum. 1 2 3 dördüncüye altı adet çekiyoruz. Pardon, ilk sırada 1 2 3 4 5 6 adet çektim. Dördüncüye bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Baştakiyle birlikte 2 adet sayıyoruz. 3 4 bakın burada 4 adet trabzanımız olacak. İkili trabzanımız. Şimdi ilmeğimin başına alıyorum. Şöyle sayabilirsiniz. Buradan da sayabilirsiniz. Buradan da 1 2 3 bıraktım. Arada dördüncüye tekrar unutkanım arkadaşlar, kusura bakmayın. 2 bırakmışım. Arada üçüncüye modelimi yapmışım. 1 2 3 şöyle arka taraflarını alıyoruz. Kaydırmaları önde bırakıyoruz. Battığınızda zaten tığınıza gelecektir. İkili trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Buranın içerisine 2 3 ve 4 adet trabzan yapıyoruz. Başta çektiğimiz 3 zincirle birlikte ilmeğimin başına aldım. Tekrar 1 2 3 bıraktım. Şuradan göstereyim. 1 2 3 üçüncüye hemen bakın, bu kaydırmaları önde bırakıyoruz. Kaydırmalara batmıyoruz. Arkasına zaten belli oluyor. Bu battığımız yer diğer 1 2 3. Buranın içerisine alıyoruz. Tığımızı battığımızda zaten ne tarafı olduğu anlayacaksınız. 1 2 3 ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim tekrar. 2 3
4. İyice trabzanlarımızı sayalım. Bir yanlışlık olmasın. Evet, ilk sırada 4 adet yapmışız. Yine ipimin başını aldım. 1 2 3 bıraktım. Hemen arkasından kaydırma önde kaldı. Ben arka tarafa 2 bıraktım. Üçüncüye modelimi kuruyorum. 2 seferde çıktım. Trabzan yaptım. 3 zincir çekerek 1 2 3 adet daha trabzan yaparak baştaki 3 zincirle 4 adet oldu. Tekrar ipimin başına aldım. 1 2 3 ikili trabzanımı ördüm. 3 zincir çektim. 1 2 3 trabzan yaptım. Tekrar ipimin başına aldım. Aralarda ikişer tane bırakıyoruz. Modelimizi bu şekilde ilk sırayı kuruyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar modeli kurdukça zaten bu ortadaki trabzan daha düzleşmiş olacak. En son bittiğinde de gayet güzel bir görüntüsü olacak. Burayı anlatabildim arkadaşlar. İnşallah sıra sonuna kadar gelelim. Birleştirme yerini birlikte göstereceğim. Dediğim gibi bakın, ön tarafta kaydırmalar önde duruyor. Alt sırada yaptığımız kaydırma. Biz arkadan örüyoruz. Arka dallarından alarak bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet, bakın bu şekilde yarısına kadar geldim. Birkaç tane daha göstereyim. 1 2 3 arka dalını alıyoruz. 3 zincir çektim. Hemen bu trabzanın içine 2 3 zincirle birlikte 4 adet trabzan örmüş olduk. Yine tığımın ilmeğimi aldım. Bir ön kaydırma değil, 1 2 şu arkadaki 2 dalına batıyoruz. Göstereyim. Zaten belli, hem üstte 2 dal arkada görünüyor. Öndekini bakın, kaydırmalar önde. 3 zincir, 1 2 3 trabzan. Yine tekrar ipimin başına aldım. 1 2 3 battığım yerleri yakından da gösterdim. Bakın, arka dallarından hep öndeki kaydırma duruyor. Şu dalları alıyoruz, 2 dalı önden duruyor. Bu şekilde sonuna kadar bitirelim. Modelimiz toparlanıyor yavaş yavaş. Sonuncuya geldim, sıra sonuna. 3 zincirle 3 adet trabzan yapacağım. Bu şekilde şimdi başta yaptığımız 6 zincir çekerek yaptığım yeri şöyle 1 2 3 şu üçüncüye kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bakın, saydım, üçüncüye kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi hemen yanındakine de kaydırma yapacağım. Bu da kaydırma olacak. Sıra başına geldik. 3 adet kaydırma üçüncüden başlayarak yaptım. 1 bu dördüncüyü de yapalım. Bu tarafta 3 tane trabzanımız kalmış olacak. Tam tepeye geldim. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim. Alt sırada 6 1 2 3 4, burada da 7 adet çektim. Hemen ilmeğimin başına aldım. Dördüncüye tekrar 1 2 3 dördüncüye trabzan yaparak ikili trabzan 2 adet elde etmiş oldum.
3 4 ve 5. Burada da 5 adet yaptık. Başta çektiğim 3 zincirle birlikte. Şimdi tam tepede oldu bu. Şimdi ipimin başını alıyorum. 1 2, bakın 1 2 3. Üçüncüye tam tepeye denk geliyor. Üçüncü zincir içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tam tepe oldu. 1 2 3. Başlangıçlarda bu şekilde zincir çekerek başlıyoruz. 7. Burada da çektiğimiz 3 zincirle birlikte 5 adet trabzan elde edeceğiz. Bir tane trabzan artırmış olacağız. Altta 4, burada 5 olacak. Yine ilmeğimin başına aldım. 1 2 3. Tam tepeye bu şekilde, yani bu taraflarda 3 adet trabzan kalmış olacak. Biz tam zincir çektiğimizin, yani başlarken alt sırada 3 zincir çekerek başladığımız zincirin tam tepesine batmış oluyoruz, direklerine. 3 zincir çektim. Çektiğim zincirle birlikte 5 adet trabzan oluyor. Başını tekrar aldım. Tekrar göstereyim. 1 2 3. Bakın zincirdi bu. Tam zincirin tepesine. Bu tarafta da 3 1 2 3 adet trabzan, başına değil 3 adet trabzan bu tarafta kalacak. Biz zincirin tam tepesine ikili trabzan batarak yapıyoruz. Bir tane daha göstereyim. 3 zincir çektim. Bu sırayı da bu şekilde içerisine 3 zincir çekerek çektiğimiz zincirle 5 adet trabzan olacak. Çektiğim zincir 1 2 3 4 5 adet trabzan. İpimi ilmeğimin başına aldım. Tam alttaki 3 zincir tepesine trabzanımızı yapıyoruz. Burada bakın 3 adet trabzan kaldı. Bu değil de tam 3 zincir tepesine, alttaki sıradaki 3 zincir tepesine batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. 5 trabzanla. Arkada ipimi bitmişti ilk yarım başladığım ipim arkadaşlar. Diğer ip ne kadar gidiyor derseniz tam bilemiyorum. Ben 3 adet ayrı renklerde ördüğüm için tek renkle örmedim. Tam tek renkte ne kadar gider bilmiyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Yine sonda 5 tane trabzan oldu. Trabzanın baştan çektiğim başta 3 zincirle birlikte yine 1 2 3, şu dördüncüye bu kez burada 5 trabzan olduğu için bir hafta üçüncüye batmıştım. Burada dördüncüye batarak 1 2 3, bu 3 baştaki zincir içerisine kaydırma yaparak tam tepesine çıktım. 1 2 3 4 tane de trabzan kaldı bu kenarda. Altta 3 trabzanı bırakıyorduk, tepelerine batıyorduk. Burada da 4 trabzanı bırakıp tam tepesine geldik kaydırmayla. Şimdi 11 adet zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 adet zincirimizi çektik. Yakından da göstereyim, kamera açısı. Hemen 1 2 3 dördüncüye bu şekilde kaydırarak bir pırpır oluşturdum. İpimin başını alıyorum ilmeğimi. 1 2 3 dördüncüye yine 3 zincir burada kaldı. Yakından göstereyim. 1 2 3 dördüncüye ikili trabzan yaptım. Buradaki pırpır duruyor. 3 zincir arada bıraktım. Başta
O bıraktığım 3 zincirle birlikte 1 2 3 4 5 6 adet olacak. Evet, toplamda 6 adet olacak. Ama ben eksik herhalde 11 zincir demiştim ama 12 zincir çekmemiz lazım demek ki arkadaşlar. Bir taneyi eksik çektim. 12 zincir yapalım bunu. 1 2 3 dördüncüye şöyle, ekran sıkıntı nedense bugün iyice böyle bir inatlaşıyor bu kamera. Uzaktan göstereyim. 1 2 3 dördüncüye kaydırma yaparak bir pırpır oluşturdum. Hemen ilmeğimin başına aldım. Yine tekrar 1 2 3 sayıp dördüncüye ikili trabzan yapacağız. Bakın burada 3 tane kaldı. Pırpırımızı oluşturduktan sonra bu ikinci, her zincir üzerine de yine 4 adet daha trabzan yapıp toplamda baştaki zincirle birlikte 3 zincirle birlikte 6 adet trabzanımız olacak. Burada ilk başta çekiyoruz bu 12 zinciri biz başlarken pırpır ve trabzan sayısını oluşturmak için. Şimdi ipimin başına aldım yine. Bu kez de yine zincir başına batıyoruz. Burada 4 adet, 4 tane yapmıştık ya alt sırada, zincirle birlikte 5'te trabzan sayımız. Biz yine zincir başına batarak 4 adet trabzanı burada bırakıyoruz. Yine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz buraya. Bakın 1 2 3 4 3 zincir değil, 4 5 6 7 zincir çektik. Burada 12 idi. Şimdi burada 7 zincir çekiyoruz artık. Yine dördüncüye batarak kaydırma tekniğiyle pırpırımızı oluşturduk. 3 zincir burada kalıyor. O 3 zinciri direkt orada bırakıyoruz. Hemen buraya içine 5 adet trabzan yapıyoruz. Yani buradaki 3 zincirle birlikte 6 adet sayıyoruz biz bunu. Alttaki gibi 3 zincir çekip içine değil, direkt 7 zinciri burada biz 3 zinciri bırakıyoruz. Bakın 3 6 adet oldu. Yine başına alıyorum. Yine alttaki 3 zincir başına burada 4 adet trabzan kalacak şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 3 7 dördüncüye kaydırarak bir pırpır oluşturdum. İpimin başını aldım. Burada 3 zincir kalıyor. İpin başını alarak bu boşluğa 5 adet daha trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. İlk başta biraz kamera zorluk çıkardı ama bize artık netleştik. İlk baştaki 12 zinciri burada 7 zincire düşürüyoruz. Şimdi yine ipimin başına aldım. Bakın tam alttaki 3 zincirin tepesine. Burada 3 bırakmıştık. 1 2 3 trabzan bırakıp zincir tepesine batıyorduk tam tepelere. Burada da 5 trabzan olduğu için 1 2 3 4'ü bu tarafta bırakıp yine zincirin ilk 3 zincir çektiğimizin tepesine batıyoruz. 4 5 6 7 zincir çektik yine. 1 2 3 dördüncüye kaydırarak bir pırpır oluşturduk. Burada 3 zincir bıraktık. Bu boşluğa 3 zincirden ayrı 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Onunla birlikte 6 adet oluyor. 4 5 yine ipimizin başına aldık. Tam 3 zincir tepesine ikili trabzan yaptık. 4 5 6 7 7 zincirimizi çektik. Dördüncüye 1 2 3 4 kaydırma yaparak pırpırımızı oluşturduk. 3 zincirimizi de bırakıp bu boşluğa 5 adet
daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu son sıramızda bu şekilde, çok basit arkadaşlar. Böyle devam edelim. Sonuna kadar gelelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Bu şekilde. Burada da 1 2 3 4 5.'ye 4.'ye kaydırdım. Bu şekilde birleştirdim. Şuraya da çıkıp bitireceğim. 5.'ye batalım, daha denk geldi. Şu şekilde 5.'ye atarak kaydırdım, birleştirdim ve burada kesiyorum. Arkadan ipimizi gizleriz. İşlemimiz bu kadar. Bakın kendini düzledi bu. Üzerine bir şey koyup ve bezde ütü de yapılabilir arkadaşlar. Bu kadarlı supla yapımımız, anlatımımız, renkleri böyle. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.